Eski banklı mutfak masa ve sandalyemizi daha önce zaten eflatunla kaplamıştık. Şimdi kesip farklı bir model ve farklı bir renkle yeni hale getirmeye çalışıyoruz. Şöyle arka oturma yeri olan bankımızı şöyle ince bir testereyle birleşim yerinden kestik. Birinci aşamamız bu. Sonra zımbayla tutturulmuş olan yerlerini söktük. Bu ikinci aşamamız. Yani kesmek istediğimiz yerleri düzgün bir şekilde kestik. Zımbayla kaplı olan kumaşımızı çıkarttık. Artık çalışmaya başlayabiliriz. Tankın sırt dayama arka kısmını kestikten sonra hani sabitlemek adına ayrılma yapmaması için ben böyle bir asma aparatı vardı. Büyük bir tablo asacaktım. O asma aparatını şöyle L köşe aparatını buraya vidalarla sabitledim. Bakın ayrılmasını engellemiş olduk. Daha sağlam oldu. Tankımızın üst kısmını kesmiştik. Oturma kısmının kaplamasını değiştireceğimiz için onu da söktük, çıkarttık. Şimdi arka tarafına biz ön tarafına gene böyle bombeli düğme şekilleri yapacağımız için şöyle kalıplar çıkarttık. Bu kalıpları arka tarafından deleceğiz. Ön tarafına o delikleri yapabilelim diye. Daha sonra gene düğmeyle baskı yapacağız. Kaputine modeli yapmak için gene şablonlarımızı koyduk. Tahtayı delmek için de matkabı kullandık. Bakın birleştirdiğimiz yerlerden böyle delikler açtık. Dört bir noktaya şu şekilde 4 noktaya da matkapla delikler açtık. Tekrardan yan tarafa motifi taşıyoruz. İşaretlemelerimizi yaptık gene. İşaretlemeyi yaptığımız yerlerden matkabımızla deliyoruz. Düğmemizi yapmak için kumaşımızdan yuvarlak şekiller çıkartıyoruz. Eski düğmelerimizden, aynı ölçüde olan eski düğmelerimizden faydalanıyoruz. Şu şekilde şimdi kumaşımızı sağlam bir ip yardımıyla her bir tarafını döneceğiz. Her tarafını döndük. Dikkat etmeniz gereken son battığınız iğne kısmının ipinin yani alttan çıkmış olması. Çünkü içerisine şimdi düğmeyi yerleştireceğiz. Biraz büzdük. Düğmemizi ortalı şekilde yerleştirdik. Ve iki taraftan da ipimizi çekiyoruz. Düğmemizi ortaya muhafaza etmiş olduk. Çok sıkı bir şekilde çekmemiz lazım. Evet, bu şekilde düğümümüzü atıyoruz. İşte düğmelerimiz artık hazır. Fazla sorun bu dönüş kısımlarında oluyor. Bakın biraz kumaşı çıtlattık. Şu şekilde içerisine doğru yediriyoruz. Fazlalığı alalım ki rahat bir dönüş yapılsın. Fazla kumaşı çıkarttık. Köşeyi yaparken içeriye onu gömdük ve büküyoruz. Evet. Şöyle güzel bir dönüş sağlamış olduk. Şimdi bunu da kumaşımıza zımbalayacağız. Bu şekilde sıkıca tuttuk ve zımbalıyoruz. Kaputine şekli vermek için bakın gösterdiğimiz o kalıplardan birleşim noktalarını kesmiştik. Bu ön kısmı zımbayla kumaşımızı kapladık. Düğmelerimizi batıp çektik. Şimdi bu arka yüzeyinin temiz hale gelmesi için buraya bir kaplama yapacağız. Kaplama yapacağınız koltuk ya da sandalyenin şimdi iç tahta kısmındayız. Burayı matkapla deldik. Süngerle kaplamıştık. Şu kısmı bali ile süngeri yapıştırmıştık. Süngerden de bakın şöyle delik açtık, aynı yere denk gelecek şekilde düğmemizi hazırlamıştık. Şimdi
Düğmemizin takılı olduğu büyük iğnemizi bu taraftan, iç kısmından batırdık. Kumaşı da hizaladık. Kumaş da bu tarafa denk geliyormuş. Onu ölçtük. Şimdi dış yüzeyinden ölçümünü yaptık ya içten. Şimdi dış yüzeyinden iğnemizi taktık. Aynı delikleri denk getirdik. Bakın delikler bir. İç kısmındaki de delikten karşı taraftan denk geldi. Artık bunu bu taraftan çekiyoruz. Çektikçe kumaşımıza oturtacağız. Kasamızı söktük. Böyle boş hale getirdik. Sonra etrafını süngerlerle kapladık. Bakın yan taraflarını süngerlerle yapıştırdık. Bali yardımıyla bu süngerleri yapıştırdık. Sonra kumaşımızı kaplamadan önce düğmelerimizi hazırladık ve buralara kesikleri atıp kumaşımızı kapattık. Düğmelerimizi geçirdik ve artık zımbalama işlemimizi yapıyoruz kumaşımıza. Şu şekilde düğmemizi taktık. Şimdi bunu iç taraftan çektikçe bakın oradan böyle sabitledikçe bu tarafta böyle bombesini vermiş olacağız. Düğmeyi sabitledikten sonra iç kısımda zımbayla sabitliyoruz. Böyle bakın S şeklini verirseniz ipinizin çıkmasını engellemiş olursunuz. Bakalım düğmenin görünüşü bakın. Bu şekilde olacak. Şu sandalye ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Biz bu arka tarafını süngerle kaplamıştık. Burada da bir değişiklik yapacağımız için şu sünger kısmının zımbalarını söktük. Tahta kısmına ulaştık. Şu şekilde. Sonra oturma kısmını kumaşını söktük. Tabi önce alttan vidayla tablasını çıkarttık bakın. Bu şekilde tahtası ve boş haznesi kaldı. Şimdi bu iskelet üzerinde çalışmamızı rahatça yapacağız. Kumaşımızı sandalyenin oturak kısmının ölçüsüne uygun şekilde kestik. İç tarafının daha temiz olması için şöyle kağıt elyaf kullandık ve zımbaladık. Şu şekilde kalıp gibi güzel bir oturağa sahip olduk. Evet, sandalyemizin de son hali böyle olacak. Bunu vidalayacağız. Evet, mutfak masamızın son hali bu şekilde. Bu bankımızı kestik, kapladık. İçine saklama alanı olarak kullanabiliyoruz. Zımbaladıktan sonra eski bir kumaşımızla tekrardan kötü görünen yerlerini kapattık, zımbaladık. Şöyle bir tutma yeri yaptık. Rahatlıkla indirip kaldırabiliyoruz. Chester modeliyle yine baskı düğmelerimizi yaptık. İsterseniz oturma pufu olarak da kullanabilirsiniz. Girişinize, koridorunuza tek başına da koyabilirsiniz. Oldukça şık oldu. İsterseniz masanızı tamamlayan bir oturak olarak da kullanabilirsiniz. Sandalyemizin son hali bu şekilde. İkili oturağımızın son hali bu şekilde. Güzel bir takım oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Hoşça kalın.